Merhaba arkadaşlar. İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle çok güzel bir proje çalışması yapacağız. Kuzulu bebek battaniyesi öreceğiz arkadaşlar. Battaniyemiz şiş örgüsüyle düz olarak örülüyor. Kenar kısımlarına pirinç çalışılıyor. Daha sonra kuzular motif halinde yapılıp üzerinde dikiliyor. Battaniyemizi 1 metre eninde 1 metre boyunda çalıştım ben arkadaşlar. Siz isterseniz 90 santim eninde ve boyunda da çalışabilirsiniz. Şiş numaranız ve ipinizin kalınlığına göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Bunun için şöyle bir çalışma yapıyoruz. 10 santim olarak bir parça örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu 10 santim içerisine kaç ilmek düşüyor bunu hesap ediyoruz. Ben bu şekilde hesapladım. 4 numara şiş ve ipim için 10 santimetreye 22 ilmek denk geldiğini gördüm ve 30 sırada 10 santime denk geliyor arkadaşlar. Eğer siz 1 metre örecekseniz benim gibi 220 ilmek alarak başlayacaksınız battaniyenize. 90 santimetre örmek istiyorsanız 198 ilmek ortalama olarak 200 ilmek alarak başlayabilirsiniz. Battaniyemiz için gerekli malzemelerden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Ana renk için 5,5 yumak mavi renk kullandım arkadaşlar. Yine kuzuları örmek için tüylü bir ipe ihtiyaç var. Bir yumak yeterli. Yine ayak ve baş kısımları için de siyah renk bir ip kullandım. Bu kadar arttı. Battaniyemizi 4 numara yuvarlak şişle örüyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten kuzuları şiş örgüsüyle yapıyorum. 6 numarayla örüyorum. Dikmek için bir yün iğnesi, tığ işlerini yapmak için bir yün tığı ve bir makas gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. Herkese kolay gelsin diyorum. Şişimize 220 ilmek aldım ve örmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimiz örmeden kaydırarak şu şekilde kenar ilmek olarak alıyoruz. Devamında bir düz, bir ters. Pirinç örgü yapacağız arkadaşlar. Bir düz, bir ters şeklinde. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örelim. Ters, düz, ters. Son ilmeğimizi de ters örüyoruz kenar ilmek olarak ve dönüyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. Bu yüzümüz ön yüzümüz olacak arkadaşlar. Başlangıç ipimiz sol kenarda olacak ön yüzümüzde. İkinci sıramıza başlıyoruz. Ön yüzümüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz ve ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyoruz arkadaşlar. Düz ilmeği düz ördük. Sırada ters ilmek var. Ters, düz, ters. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Üçüncü sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örerek düz ve ters ilmekleri yer değiştirmiş olacağız. Bu işlemi iki sırada bir yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizin üzerine ters örüyoruz. Sırada ters ilmeğimiz var. Buna da düz örüyoruz. Tekrar ters, düz, ters, düz. Battaniyemizin bordürünü istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, battaniyemizin alt bordürünü ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra örmüşüm. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Tabii ki yan taraflarda da aynı şekilde bordür kısmı devam edecek. Şu şekilde ölçelim. Toplam olarak uzunluğumuz 4,5 santimetre arkadaşlar. Burada da yine 4,5 santimetreye denk gelecek şekilde
pirinç örgümüzü devam ettireceğiz. Yine bu kısım örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. Kenar kısmı daha düzgün olduğu için burayı arka kısım yaptık. Pirinç örgümüzde 2 sıra tamamlandı. Arka yüzümüzden ters örerek düz örgüye geçeceğiz. Bu kısımda da 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bordürümüz için devam ettireceğiz. Toplam 4,5 santimetreye denk geliyor. Pirinç ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. 12 ilmek. Burada değiştiriyoruz. Ters ilmeklerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters örerek 12 ilmek örelim. 2, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bundan sonra ters örüyoruz. Son 12 ilmeğe kadar olan bölümü ters olarak örüyoruz. Son olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz kaldı. Şimdi pirinç örgüye geçiyoruz burada. Düz ilmeğin üzerine ters örüyoruz. Tersin üzerine düz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve son olarak kenar ilmeğimizi örüp ön yüzümüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu kısım bu şekilde pirinç olarak devam edecek. Geri kalan son 12 ilmeğe kadar olan bölümde ise ön yüzde düz öreceğiz. Arka yüzümüzde ters öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, battaniyemizde istediğimiz uzunluğa kadar geldik. Etek ucundan itibaren yaklaşık olarak 95,5 santimetre ördüm. Devamında da 4,5 santimetre bordür örerek toplam 100 santimetrede tamamlayacağım. Şimdi arka kısmından bordürümüzü düz örgümüzün üstüne döşemeye başlıyoruz. Burada zaten hem sağ kenarda hem de sol kenarda 12'şer ilmeklik pirinç örgümüzü devam ettirmiştik örgümüz boyunca. Aynı şekilde devamında bu kısımda da örgümüzü devam ettiriyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık. Şimdi düz örmüşüz. Ters örüyoruz. Yeni bir pirinç örgüsüne başladığımız için devamında ters olanların üzerine düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Devamında şimdi burada aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tersten sonra düz, ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim arkadaşlar. Düz, ters. Bordürümüze geldik. Yine burada tersin üzerine düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, kenar ilmek. Bir sıra pirinç ördük. Dönüyoruz.
Şimdi ikinci sıramızda da yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz. 2 sıralı pirinç çalıştığımız için dönüşte tekrar yer değiştireceğiz şurada olduğu gibi. Başlangıçta da yapmış olduğumuz gibi toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra sonra ilmeklerimizi keseceğiz arkadaşlar. 16 sıra örelim bu şekilde pirinç örgü. Daha sonra kesme çalışmasında yine birlikte ilmeklerimizi eksilteceğiz arkadaşlar. Battaniyemizin son sırasına geldik arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra ördük. Son 16. sırayı hem öreceğiz hem de ilmeklerimizi eksilteceğiz. İlk ilmeğimiz düz olduğu için düz örüyoruz. İkinci ilmeğimiz de düz. Ve üzerinden aşırıp bir ilmek eksiltiyoruz. Şimdi sırada ters ilmeğimiz var. Ters örüyoruz. Üzerinden aşırıp ilmeğimizi eksiltiyoruz. Şimdi sırada düz ilmeğimiz var. Ördük ve kestik. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Devamında kenar tığlaması yapacağız arkadaşlar. Son ilmeğe kadar ilmeklerimizi eksiltelim. İpimizi kesmeyelim. Aynı ipimizle devam edeceğiz. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeklerimizi de örüyoruz önce. Sonra eksiltiyoruz. Son ilmeğimiz de aynı şekilde. Bütün ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Şişimizi bırakıyoruz ve 3,5 numara bir yün tığıyla kenar kısımlarını tığlamaya başlıyoruz. Kaydırma çalışacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum önce ve ilk kenar ilmeğimin arasına batıp ilk kaydırmamı yapıyorum. Tekrar şu kısımlar gördüğünüz gibi kenar ilmekle diğer ilmeğin arasına batıp bir ilmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bütün kenarlarına kaydırma yapalım. Battaniyemizin mavi iple şiş örgü kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerinin kuzu motiflerini yapmaya geçeceğiz. Bundan önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Battaniyemiz bittikten sonra ben ılık suyla yıkayıp yumuşatıcıda beklettikten sonra bir filede süzülmesini sağladım. Daha sonra bir havlu üzerine yerleştirip şu şekilde düzgünce yerleştirdikten sonra bu şekilde kuruttum. Gelelim şimdi kuzularımızın yapılışına. Şu şekilde kuzular hazırladım ben daha önceden. Şimdi birlikte yapılışını öğreneceğiz. İsterseniz kuzuları bu şekilde sırayla dizebilirsiniz. İkinci sırada ise ters yönde bakacak şekilde yapabilirsiniz. Aralara koyarak yerleştirebilirsiniz veya aynı hizada yapabilirsiniz. Veya aynı şekilde hepsi aynı yöne bakacak şekilde yapabilirsiniz. Ya da şöyle ikişerli karşılıklı birbirine bakacak şekilde gruplar halinde yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sıralar şeklinde yapacağım. Yani birinci sırada kafalar sağ tarafta, ikinci sırada sol tarafta olacak şekilde yapmayı planlıyorum. İsterseniz yapılışına geçelim. Önce gövdemizi yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için şişimize 7 ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimizi aldık, dönüyoruz. İpimizin yapısından dolayı düz ve ters yönleri ayırt etmekte güçlük çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Başlangıç ipi sağda olduğunda ters örüyoruz. Başlangıç ipi sol tarafta olduğunda düz örüyoruz. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. 9 sıra örüyoruz ve 10. sıramızda da ilmeklerimizi örerek eksiltiyoruz. Tabi bu arada artırma ve eksiltmeler yapıyoruz. Ters örgüyle başlıyoruz. 7 ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 2
3, 4, 5, 6, 7. İkinci sıramıza geçiyoruz. Başlangıç ipimiz sol tarafta. Şimdi ikinci sıramızda hem sağ kenardan hem de sol kenardan birer ilmek artıracağız. İlk olarak ördük. İlmeğimizi bırakmıyoruz. Arka taraftan şu şekilde batıp bir kez daha düz olarak örüyoruz. Bir ilmek artırdık. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı şekilde artırıyoruz. Bir ilmek daha. 9. 9 ilmeğimiz oldu. Dönüyoruz 3. sıramıza. Tek sıramızdayız. İpimiz sağ tarafta. Ve bütün ilmeklerimizi, 9 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Düz öreceğiz. Dördüncü sıramızda yine sağ ve soldan birer ilmek artırıyoruz. Bir de artırdık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha artırıyoruz. 11 ilmeğimiz oldu. Dönüyoruz. 5. sıramızı örüyoruz. 5. sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6. sıramızda da yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Dönüyoruz tekrar. 7. sıramızda ters olarak örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördük. Son 2 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyoruz. Bir ilmek eksilttik, 10 ilmeğimiz kaldı. Tekrar dönüyoruz. 8. sıramızdayız. Düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Artırma ya da eksiltme yapmadan hepsini düz örüyoruz. Dönüyoruz. 9. sıramızdayız. Yine 9. sıramızda son 2 ilmeğimizi birlikte örüp bir ilmek daha eksilteceğiz. Bu kısım baş kısmı olduğu için burada ilmek eksiltmiyoruz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 9 ilmeğimiz kalmış oluyor. Şimdi 10. ve son sıramız arkadaşlar. Burada düz öreceğiz ve ilmeklerimizi aynı zamanda eksiltmeye başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi keseceğiz. İlk ilmeğimizi şu şekilde aldık. İkinci ilmeğimizi düz ördük ve üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttik. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi eksiltiyoruz. İpimizi gergin tutmayalım arkadaşlar. Esnemesi için şu şekilde esnek bir şekilde bütün ilmeklerimizi örerek kesiyoruz.
Gövde kısmının yapılışını tamamladık arkadaşlar. Bu kısım gördüğünüz gibi düz kısım. Bu kısım ters kısmı. Şu şekilde. Bu aslında eğer tek sıra yapacaksanız, bütün kuzular aynı yöne bakacaksa ters kısmı kullanmanızı öneririm. Burası daha düzgün duruyor ama diğer bu tarafa bakmasını istediğimizde şu şekilde kullanacağız. Baş kısmı bu tarafta olacak. O zaman düz ördüğümüz yeri kullanmış olacağız. Şimdi ipimiz bu şekilde koparmadık. Böyle beklemeye bırakıyoruz. Şimdi baş kısmını tığla yapacağız ve şu kafasının üstündeki yünlerini yapacağız arkadaşlar. Siyah ipimize geçiyoruz ve tığımızla baş kısmını yapacağız arkadaşlar. Başlangıç ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Dikişte kullanacağız çünkü. Buna dikkat edelim. Şu şekilde çevirdik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Birinci değil ikinci zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. 1, yanındakine batıyoruz. 2, yanındakine battık. 3, dördüncü zincirimize batıp bu zincirimizin içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zincire 1, 2, 3, 4. Devamında yine buradaki tekli sık iğnelerimize batarak karşılıklı 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Daha sonra buradaki zincire batıp bir kaydırma yaparak sıramızı kapatıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki deliğe batıp bir zincir çekip bir sık iğne yaptık. Tekrar yanındaki deliğe batıp ikinci sık iğnemizi yaptık. Şimdi kulak kısmını yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bir değil ikinci zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Yanındaki zincire batıp ikinciyi yapıyoruz. Üçüncü zincire batıp üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar aynı deliğe batıp gövde kısmında burada bir sık iğne daha yapıp kulak kısmını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3 sık iğne yaptık. Yanındaki deliğe batıp dördüncüyü yapıyoruz. Dördüncünün yanına aynı deliğe batıp bir tane daha yapıyoruz. Çift yaptık. Daha sonra yandaki zincirin tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yere batıp bir tane daha yapıyoruz. Burada 2 tane yan yana çiftli yapmış olduk. Devamında devam ediyoruz. 1, 2, 3 sık iğne yaptık. Dördüncüye batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da diğer kulağı yapacağız. Dördüncü sık iğnemizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bir değil ikinci zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. 2, 3 sık iğne yaptık. Aynı yere batıp tekrar bir sık iğne daha yapıp bu kulağımızda tamamlamış oluyoruz. Hemen şurada yanındaki zincirin tepesine batıp bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir kaydırma yaparak şu şekilde kafamızı tamamlamış oluyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz ve şu şekilde sağlamlayacağız arka tarafta. Şöyle sağlamlıyoruz. Arka tarafa doğru çekiyoruz ipimizi arkadaşlar. Fazlalığını da keserek alıyoruz. Bu kısımda başlangıç ipimiz bu. Hemen çene kısmına getiriyoruz. Şöyle tığımızı buradan ön yüzden batıp başlangıç ipimizi şöyle çene altına getiriyoruz. Bunu dikerken kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
kafa kısmını yaptık. Şimdi gövdemize bunu monte ediyoruz. Burada ipimizi bırakmıştık. Bu ilmeğimize bu sefer tığımızı batırıyoruz. Örmüş olduğumuz kafa kısmını da alıyoruz. Ön yüzümüzden hemen kulağın dibinden batıp şöyle bir sık iğne yapıyoruz. İkinci yanındaki zincire batıp bu arada şu şekilde gövde kısmından da batıyoruz ve ipimizi çekip bir sık iğne daha yapıyoruz. Yanındakine batıp aynı şekilde yine gövdeyle de sabitleyerek şöyle bir sık iğne daha yapıyoruz. 3 sık iğne yaptık. Dördüncü sık iğnemizi yine kulağın dibine batıp gövdeye batmıyoruz, bu sefer serbest olarak yapıyoruz. Dönüyoruz. Şu şekilde tepelerine batarak bir de hemen yanına batıyoruz. 2 sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst kısımdaki, kafanın üst kısmındaki yün kısmını yapmış olduk. Daha sonra dikmeye yetecek kadar şu şekilde çevresini dikecek kadar ip ayırıp ipimizi kesiyoruz. İlmeğimizin içinden geçirip sabitliyoruz. Kuzumuzun kafa kısmını yapmış olduk. Bu ipi şu gövde kısmına gelecek şekilde arkadan tığımızın yardımıyla çekip şu kısma getiriyoruz dikmek için. Buradaki çene kısmında bırakmış olduğumuz ipimizi bir iğneye geçiriyoruz ve bu şekilde şöyle ayarlayarak şu kısımdan alt kısmına tutturuyoruz. Siyah ipimizi şöyle alttan yürütüyoruz. Şu şekilde. Daha sonra karşı tarafa da geçebilirsiniz isterseniz. Şu şekilde karşı alt tarafa da geliyoruz. Buradan da yine tutturuyoruz. Daha sonra sabitleyip iğnemizle de sabitleyebiliriz. Tığımızla da şu şekilde sabitliyoruz. İpimizi alt kısımdan tığ yardımıyla şöyle görülmeyecek şekilde çekiyoruz iç kısma. Fazlalığı da yine keserek alıyoruz. Gördüğünüz gibi baş kısmını yaptık. Şimdi bacak kısmını yapacağız. Burada alt kısımda 7 ilmeğimiz vardı, başlangıçta almıştık. Şuradan batarak bu kısma 4 bacak çalışacağız arkadaşlar. Bir ilmek atıyorum tığıma. Daha sonra ilk ilmeğime batıyorum şuradan ve bir kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Birinciye değil, ikinci zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2 ve 3 kez batmış oluyoruz. Devamında 1 2 3 ve 4 zincire batıp 4 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz yine gövde kısmında ve bir kaydırma yapıp şu şekilde birinci bacağımızı yapmış oluyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1
2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 1, 2 tane daha yaptık. Toplam 3 tane yapıyoruz. Diğer zincirlere batıp ayrı ayrı 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar hemen dibine batıyoruz. Bir kaydırma yapıp ikinci bacağımızı yaptık. Şimdi şu kısma gelene kadar burada kaydırma yaparak ipimizi yürütüyoruz. 1, 2, 3, 4 kaydırma yaptım. Şöyle yaptığımızda bu siyah kısım gözükmeyecek. Şu uç kısma geliyoruz. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. İkinci zincirimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Ayrı ayrı 4 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dibine batıyoruz gövde kısmında. Kaydırma yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire batıp 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Ayrı ayrı zincirlere batıp 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptık. Tekrar yan tarafa batıp bir kaydırma daha yapıp bacak kısımlarını tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesip şöyle sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafasını ve bacaklarını yaptık kuzumuzun. Bu ipi de arka kısımdan içeriye çekiyoruz şöyle. Aralardan yürüterek arka taraftan görünmeyecek şekilde. Bunu da aynı şekilde fazlalıkları da kesiyoruz. Bu beyaz ipimizi de yine alttan yürütüyoruz. Fazlalığını onun da kesip alıyoruz. Kuzu yapma işlemi bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde bir kuzu yapacağınız zaman bu kafa işlemine geçmeden önce şöyle ters çeviriyoruz. Buraya kafayı dikerek çalışmamızı buradan yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bacakları da bu yönden yapıyoruz. O zaman ters yöne bakmış oluyor kuzumuz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sıra geldi kuzu motifini battaniyemize monte etmeye arkadaşlar. Bir yün iğnesine şu şekilde ipimi geçirdim. Kuzu motifimizi de yine istediğim yere yerleştirip iğnelerle sabitledim. Bu kısımdan, baş kısmından başlayarak şöyle beyaz gövde kısmını battaniyeme dikeceğim. Bu siyah ayak kısımlarını serbest bırakacağım arkadaşlar. Bunun için şöyle yapıyorum. İlk önce battaniyemin altından bir ilmekten geçiriyorum. Daha sonra gövde kısmından alıyorum bir ilmek. Hemen yanından devam ediyorum. Bu şekilde dikiyorum. Gördüğünüz gibi bu kısımda da fazla şeye geçirmezseniz, dibe batmazsanız astar yapmanıza da gerek kalmayacak. Eğer astarlamak isterseniz yine bu kısmı aynı renk bir kumaştan astar yapabilirsiniz.
Ben astar yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu şekilde alt kısma fazla beyaz ipimin geçmemesine dikkat ederek bir telden geçirerek şu şekilde iğnemi dikişimi devam ettiriyorum. Bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, diktim ve iğnemi ipimi sabitledim. Şu battaniye ile kuzu arasından geçiriyorum iğnemi, şöyle çekiyorum ve buradan kesiyorum. Daha sonra şu şekilde yapıp ucunu yok ediyorum. Gördüğünüz gibi kuzu montajımız tamamlandı. Arka kısımda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunu da yine şöyle düzeltebilirsiniz. Eğer daha dikkatli dikerek yapacağım derseniz zemin renginden de dikebilirsiniz. O zaman kuzunun alt kısmına görülmeyecek şekilde batarak zemin rengini kullanıp sabitlerseniz burada hiç ip gözükmeyecektir. O zaman da astarlamak zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde kuzuları istediğiniz yerlere monte ederek battaniyenizi tamamlayabilirsiniz. Bitmiş halinde paylaşacağım. Ben dikmeye devam ediyorum. Battaniyemizin montaj işlemlerini de tamamladım arkadaşlar. Kuzuları diktim. Ben montaj olarak alt sıradaki kuzular sağ tarafa bakacak şekilde ayarladım. Üst sıradaki kuzuları da sol tarafa bakacak şekilde ayarladım. Alt sıraya 4 kuzu, orta sıraya 3 kuzu denk geldi. Söylediğim gibi benim battaniyem büyük olduğu için fazla sık olarak boğmaması için seyrek olarak montaj yaptım. Siz daha sık yapabilirsiniz. Kuzuları daha küçük yapabilirsiniz. Tamamen isteğe kalmış bir şey. Oldukça detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kolay gelsin.